Yeni bir videodan herkese merhaba. Binlerce yıl önce tarihin derinliklerinden bir isim ortaya çıktı. Hermes Trismegistus. Bu isim antik metinlerde karşımıza çıkar. Ama hiçbir zaman tam olarak açıklanmaz. Ne bir tanrı olarak sabitlenir ne de sıradan bir insan olarak sınırlandırılır. Ama daha da ilginci şu. Aynı figür farklı medeniyetlerde tamamen farklı kimliklerle ortaya çıkar. Antik Mısır'da bilginin, yazının ve kozmik düzenin temsilcisi olan Tot ile özdeştirilir. Yunan dünyasında derin felsefi metinlerin yazarı olarak kabul edilir. Özellikle bugün hermetik metinler olarak bildiğimiz Corpus Hermeticum geleneğinin merkezinde yer alır. Ve yüzyıllar sonra İslam dünyasında bu figür çoğu zaman ilahi bilgiyi insanlara aktaran bir peygamber olan İdris ile ilişkilendirilir. Bu dönüşüm özellikle Kevin Van Bladel'in Arap geleneğinde Hermes adlı çalışmasında detaylı şekilde incelenmiştir. Ama burada bir çelişki var. Çünkü tarih boyunca aynı isim korunur ama anlamı sürekli değişir. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Bir insan nasıl olur da üç farklı medeniyette üç tamamen farklı kimliğe bürünür? Yoksa biz burada tek bir kişiden değil de zamanın içinde taşınan bir bilgiden mi söz ediyoruz? Bu videoda Zümrüt Tablet olarak bilinen kısa ama etkili metinden hermetik metinlere ve Cabir bin Hayyan'a atfedilen simya yazmalarına kadar uzanan bir çizgide bu bilginin nasıl ortaya çıktığını, nasıl dönüştüğünü ve neden bu kadar etkili olduğunu inceleyeceğiz. Eğer tarih, simya ve gizli öğretiler ilginizi çekiyorsa kanala abone olarak, videoyu beğenerek ve bu videoyu paylaşarak destek olabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı doğrudan sizin desteğinize bağlı. Şimdi bu gizemli figürün ardındaki gerçeği anlamak için en başa dönüyoruz. Hermes Trismegistus ismini gerçekten anlamadan bu figürün neyi temsil ettiğini kavramak mümkün değil. Çünkü bu isim sadece bir kişi değil, bir iddiayı taşır. Trismegistus yani üç kez yüce anlamındadır. Antik dünyada bu tür bir ünvan gelişi güzel verilmez. Bu bir varlığın sadece bilgili değil, bilginin zirvesine ulaşmış olarak görüldüğünü gösterir. Ama burada asıl dikkat çekici olan şey bu üç kez yüce ifadesinin neyi kastettiğidir. Bazı yorumlara göre bu bilginin üç alanına hakim olduğunu veya hakim olmayı ifade ettiği söylenir. Doğa, gökyüzü ve ilahi düzen. Bazılarına göre ise üç farklı kültürde kabul görmüş olmayı ifade eder. Ve bu ikinci yorum bizi doğrudan Hermes'in kökenine götürür. Çünkü Hermes tek bir medeniyetin ürünü değildir. Onun izini sürdüğümüzde ilk olarak Antik Mısır'a ulaşırız. Burada karşımıza çıkan figür Tot. Tot sıradan bir tanrı değildir. O yazının mucididir. Sayının düzenleyicisidir. Ve en önemlisi evrenin işleyişini anlayan ve onları kaydeden varlıktır. Tanrılar konuşur ama kaydeden Tot'tur. Yani bilgi onun aracılığıyla kalıcı hale geliyor. Bu yüzden Tot bilginin taşıyıcısı değil, bilginin kendisi olarak görülüyor. Ve daha sonra Helenistik dönemde Yunan dünyası Mısır'la karşılaştığında bu figür kaybolmaz. Ama dönüşür. Yunanlar Tot'u kendi sistemlerine entegre eder ve onu kendi Hermes figürüyle özdeşleştirir. Ama bu basit bir eşitleme değildir. Bu iki farklı düşünce sisteminin birleşmesidir. Yunan Hermes'i sınırlar arasında hareket eden bir figürdür. Tanrılar ile insanlar arasında bir aracı, mesaj taşıyan, geçiş sağlayan bir varlık. Mısır'ın Totu ise evrenin yasalarını bilen, kozmik düzeni kavrayan bir bilinçtir. Bu iki figür birleştiğinde ortaya çıkan şey artık bambaşkadır. Hermes Trismegistus. Yani artık karşımızda sadece bir tanrı figürü değil, bilgiyi taşıyan, yorumlayan ve aktaran bir sistem vardır. Ve bu noktada bu videonun en kritik fikirlerinden birine ulaşıyoruz. Hermes tek bir insan değildir. Bu isim farklı dönemlerde, farklı coğrafyalarda ortaya çıkan
aynı bilgelik geleneğinin adıdır. Bir tür süreklilik, bir bilgi hattı. Bu hat antik Mısır'da başlar. Yunan dünyasında şekillenir ve yüzyıllar boyunca aktarılır. Her geçtiği yerde yeniden yorumlanır. Ama özünü kaybetmez. Bu yüzden Hermes'i anlamaya çalışırken kimdi sorusu bizi sınırlar. Asıl soru şudur: Hermes neyi temsil ediyordu? Çünkü bu figür bir kişiden çok daha fazlasıdır. O, evreni anlama biçiminin, bilgiyi yorumlama yönteminin ve insanın kendi sınırlarını aşma arzusunun bir sembolüdür. Ve bu sembolün en açık şekilde ifade edildiği yer hermetik metinlerdir. Şimdi bu metinlere bakarak bu geleneğin aslında ne söylediğini anlamaya başlayacağız. Hermes'i bir figür olarak değil, bir gelenek olarak ele aldığımızda bu geleneğin en saf ve en yoğun halini gördüğümüz yer, yani hermetik metinlerdir. Bugün bu metinleri hermetik metinler olarak biliyoruz. Antik dünyada Yunanca yazılmış bu metinler daha sonra bir araya getiriliyor ve Corpus Hermeticum adı altında toplanıyor. Ama burada çok önemli bir nokta var. Bunlar sıradan felsefi metinler değiller. Bunlar evrenin nasıl işlediğini, insanın bu evrendeki yerini ve bilginin doğasını anlamaya çalışan metinlerdir. Ve bu metinlerde karşımıza çıkan ilk büyük fikir şudur: evren rastgele bir yapı değildir. Aksine derin bir düzenin ürünüdür. Bu düzenin kaynağı ise nous, yani ilahi akıl. Ama bu akıl insanın tamamen dışında konumlanmaz. Hermetik metinlerde çok radikal bir iddia var. İnsan bu ilahi akılla bağlantı kurabilir. Bu fikir özellikle Corpus Hermeticum'un ilk metinlerinden biri olan Poimandres anlatısında çok açık bir şekilde görülüyor. Burada Hermes ilahi aklın kendisiyle karşılaşır ve bu karşılaşma bir öğretiden çok daha fazlasıdır. Bu bir uyanıştır. Hermes'e gösterilen şey şudur: evren bir aklın ürünüdür ve insan bu aklın bir yansımasıdır. Yani insan sadece bedenden ibaret değildir. İnsanın içinde ilahi bir kıvılcım vardır ve bu kıvılcım bilgi aracılığıyla açığa çıkar. Bu yüzden hermetik metinlerde bilgi sadece öğrenilen bir şey değildir. Hatırlanan bir şeydir. Tıpkı Gnostisizmde olduğu gibi. İnsan unutmuştur ve bilgi hatırlama sürecidir. Bu fikir hermetik geleneğin merkezine yerleşir. Ama bu süreç pasif değildir. Bu bir dönüşüm gerektirir. Bu noktada devreye giren bir diğer önemli metin Asklepios diyaloğudur. Bu metinde insan sabit bir varlık olarak değil, dönüşebilir bir yapı olarak ele alınır. İnsan tanrıları anlayabilir, onlarla ilişki kurabilir, hatta belirli bir anlamda onların bilgisine ortak olabilir. Ama bunun bir bedeli var. İnsan olduğu haliyle tabii ki yeterli değildir. Gerçek bilgiye ulaşmak için kendini dönüştürmek zorundadır. Bu dönüşüm sadece zihinsel değil. Bu varoluşsal bir değişimdir. Algının değişmesi, gerçeğin yeniden görülmesi ve en sonunda insanın kendi sınırlarını aşması. Ve tam burada hermetik geleneğin en güçlü iddiası ortaya çıkar. İnsan ilahi bilgiye ulaşabilir. Bu sadece teorik bir fikir değildir. Bu uygulanabilir bir yol olarak sunulur. Yani bu metinler sadece düşünmek için değil, yaşamak için yazılmıştır. Ve bu noktada çok önemli bir bağlantı kurulmaya başlar. Eğer insan dönüşebiliyorsa o zaman madde de dönüşebilir. Ve bu fikir bizi doğrudan simyaya götürür. Ama bu bağlantının en açık ve en yoğun ifadesi Zümrüt tablette ortaya çıkar. Şimdi o metne bakmamız gerekiyor. Hermetik metinlerin ortaya koyduğu tüm bu fikirler tek bir noktada yoğunlaşır. Kısa ama etkisi yüzyıllar boyunca süren bir metinde. O da Zümrüt tablet. Bu metin hacim olarak küçük olabilir ama içerdiği fikirler hermetik geleneğin en yoğun özeti olarak kabul edilir. Ve bu metnin merkezinde tek bir cümle vardır. Belki de tüm bu geleneğin en çok alıntılanan ifadesidir. Yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır.
İlk bakışta bu cümle basit bir benzetme gibi görülebilir ama aslında evren anlayışını kökten değiştiren bir iddiadır. Çünkü bu ifade şunu söyler: evren ayrı parçalardan oluşan bir yapı değildir. Gökyüzü ile yeryüzü, ruh ile madde, insan ile evren. Bunlar birbirinden kopuk değillerdir. Hepsi aynı sistemin farklı düzeylerdeki yansımalarıdır. İşte bu noktada hermetik düşüncenin merkezindeki fikir ortaya çıkar. Kozmik birlik. Evren tek bir bütündür ve bu bütün her seviyede kendini tekrar eder. Bu yüzden hermetik gelenekte iki temel kavram ortaya çıkar: makrokozmos, yani evrenin tamamı, ve mikrokozmos, yani insan. Ve Zümrüt Tablet şunu iddia eder: İnsan evrenin küçük bir kopyasıdır. Yani insanı anlamak evreni anlamaktır ve evreni anlamak insanı anlamaktır. Bu sadece sembolik bir ifade değil. Bu bir yöntemdir. Bir analiz biçimi, bir bilgiye ulaşma yolu. Çünkü eğer yapı aynıysa o zaman bir düzeyde gözlemlediğimiz şey başka bir düzeyde de geçerlidir. Ve bu fikir doğrudan simyanın temelini oluşturur. Çünkü eğer evren tek bir sistemse o zaman dönüşüm de evrenseldir. Yani bir şeyi dönüştürmek sadece o şeyi değiştirmek değildir. Sistemin kendisine müdahale etmektir. İşte bu yüzden simyacılar metalleri dönüştürmeye çalışırken sadece fiziksel bir işlem yapmıyorlardı. Kurşunu altına çevirmek görünürde bir hedef. Ama gerçekte bu dönüşümün arkasındaki yasayı anlamaya çalışıyorlardı. Çünkü kurşun ve altın sadece maddeler değillerdir. Kurşun yoğunluk, karanlık ve hamlıkla ilişkilendirilir. Altın ise saflık, denge ve mükemmellikle. Ve bu dönüşüm sadece dış dünyada değil, insanın içinde de gerçekleşmelidir. İşte bu yüzden simya iki katmanlı bir süreçtir. Dışarıda madde dönüşür, içeride ise insan dönüşür. Ve Zümrüt Tablet'in asıl gücü burada ortaya çıkar. Çünkü bu metin bize sadece evrenin nasıl işlediğini söylemez. Bize şunu söyler: sen bu sistemin dışından bakan biri değilsin. Sen o sistemin içindesin. Hatta daha fazlasını söyler: sen o sistemin bir yansımasısın. Ve bu yüzden gerçek dönüşüm dışarıdan değil, içeriden başlar. İşte bu fikir hermetik geleneği sadece bir düşünce sistemi olmaktan çıkartır. Onu bir uygulama haline getirir. Bir yöntem haline getirir. Bir dönüşüm süreci haline getirir. Ve bu sürecin en sistemli şekilde geliştirildiği yer İslam dünyasıdır. Şimdi bu dönüşümün nasıl yeniden inşa edildiğine bakmamız gerekiyor. Zümrüt Tablet'te ortaya konan bu ilke, yani evrenin tek bir sistem olduğu fikri, en somut ve en radikal ifadesini simyada bulur. Ama simyayı anlamak için onu yanlış anlamaktan kurtulmamız gerekiyor. Çünkü bugün simya denildiğinde akla gelen ilk şey neredeyse otomatik olarak şudur: kurşunu altına dönüştürmek ya da değersiz metalleri altına veya gümüşe dönüştürmek. Yani değersiz olanı değerli hale getirmek. Ama bu anlatı simyanın sadece en yüzeydeki katmanıdır. Gerçek soru şu: simyacılar gerçekten metalleri dönüştürmek mi istiyordu? Yoksa bu sadece daha derin bir düşüncenin sembolü müydü? Bu sorunun cevabı özellikle İslam dünyasında yazılmış metinlerde çok daha net bir hale geliyor. Özellikle de Cabir bin Hayyan'a atfedilen metinlerde. Bu metinler simyayı sadece pratik bir uğraş olarak değil, karmaşık bir bilgi sistemi olarak ele alır. Cabir'e göre evren belirli dengeler üzerine kuruludur. Her madde belirli özelliklerin birleşimidir. Sıcaklık, soğukluk, kuruluk, nem. Bu nitelikler belirli oranlarda bir araya gelerek maddeleri oluşturur ve bu oranlar değiştirilebilir. Yani madde sabit değildir, dönüştürülebilir. Ama burada kritik bir nokta var. Bu dönüşüm rastgele bir işlem değil. Bu evrensel yasalarla belirlenen ve bu yasalara dayanan bir süreç. Ve bu yasalar sadece maddede değil, insanda da geçerlidir.
İşte bu yüzden Cabir'in simyası laboratuvar ile insan zihni arasında bir ayrım yapmıyor. Aksine ikisini aynı sürecin parçaları olarak görür. Simyacı sadece deney yapan biri değildir. Simyacı kendi üzerinde çalışan biridir. Bu yüzden simya iki paralel düzlemde ilerler. Birincisi dışsal süreç. Metallerin arıtılması, ayrıştırılması ve yeniden birleştirilmesi. İkincisi içsel süreç. İnsanın arınması, düşüncesinin saflaşması ve algısının dönüşmesi. Ve bu iki süreç birbirinden bağımsız değildir. Birbirini yansıtır. Eğer simyacı içsel olarak dönüşmemişse dışsal dönüşüm de eksik kalır. Bu yüzden kurşun ve altın sadece fiziksel maddeler değillerdir. Kurşun hamlığı, yoğunluğu ve bilinçsizliği temsil eder. Altın ise dengeyi, saflığı ve bilinçli hali. Ve bu dönüşüm aslında insanın kendi içinde gerçekleşmesi gereken bir süreçtir. İşte bu yüzden simya modern anlamda bir kimya öncesi bilim değildir. O çok daha karmaşık bir şeydir. Bir sistemdir, bir yöntemdir ve belki de en doğru tanımıyla simya bir içsel dönüşüm teknolojisidir. İnsanın kendisini yeniden inşa etme girişimi, kendi doğasını çözme çabası ve bu çaba İslam dünyasında sadece devam ettirilmez. Yeni bir anlam kazanır. Çünkü burada bu bilgi artık sadece felsefi ya da deneysel değildir. Kutsal bir bağlama yerleştirilir. Şimdi bu dönüşümün nasıl gerçekleştiğine bakmamız gerekiyor. Hermetik geleneğin yolculuğunda belki de en radikal dönüşüm noktası bu bilginin İslam dünyasına ulaşmasıyla gerçekleşir. Çünkü burada olan şey sadece bir aktarım değildir. Bu bir yeniden tanımlamadır. Hermes artık yalnızca bir bilge değildir. Onun kimliği yeni bir ontolojik çerçeveye yerleştirilir. Ve bu dönüşümün en açık ifadesi Kevin Van Bladel'in Arap geleneğinde Hermes adlı çalışmasında karşımıza çıkıyor. Bu çalışmada gösterildiği gibi İslam dünyasında Hermes figürü çoğu zaman doğrudan İdris peygamber ile özdeştiriliyor. Bu yüzeysel bir benzetme değil tabii ki. Bu bilinçli bir yeniden yorum. Çünkü İdris İslam düşüncesinde sıradan bir peygamber değil. O yazıyı bilen, bilgiyi kaydeden ve insanlara hikmeti aktaran bir figür olarak tanımlanıyor. Bu yönüyle Mısır'daki Tot ile Helenistik dünyadaki Hermes ile doğrudan paralellikler taşıyor. Ama burada tek kritik bir fark var. O da şu: antik dünyada Hermes bilgiyi keşfeden bir bilgeydi. İslam dünyasında ise bu bilgi artık keşfedilmez. Vahiy ile ilişkilendirilir. Yani Tanrı'dan insana, Yaradan'dan insana. Yani bilgi insanın çabasıyla elde edilen bir şey olmaktan çıkar. İlahi kökenli bir gerçeklik haline gelir. Ve bu noktada çok önemli bir kırılma yaşanır. Hermetik gelenek artık pagan bir öğreti olarak görülmez. Aksine geçmiş peygamberlerden kalan kadim bir hikmet olarak yeniden yorumlanır. Bu yaklaşım hermetik metinlerin reddedilmesini değil, entegrasyonu mümkün kılar. Yani bu bilgi İslam düşüncesinin dışında kalmaz. İçine alınır ama olduğu gibi değil, yeniden çerçevelenerek. Bu süreçte Hermes figürü bir filozof olmaktan çıkar. Bir peygamber figürüne dönüşüyor. Ve bu dönüşüm sadece kimlik düzeyinde değil, anlam düzeyinde. Çünkü artık bilgi nötr değildir. Bilgi bir anlam taşır, bir yön taşır ve en önemlisi bir kaynağa bağlanır. Bu yüzden İslam dünyasında hermetik gelenek sadece korunmaz, kutsallaştırılır. Bilgi insanı dönüştüren bir araç olmaktan çıkar. İnsanı Tanrı'ya yaklaştıran bir yol haline gelir. Ve bu dönüşüm özellikle simya alanında çok güçlü bir şekilde hissedilir. Cabir bin Hayyan'a atfedilen metinlerde gördüğümüz sistematik yaklaşım artık sadece doğayı anlamaya değil, yaratılmış düzeni çözmeye yöneliktir. Yani simya sadece deneysel bir süreç değil, aynı zamanda manevi bir disiplindir. Ve bu noktada hermetik gelenek yeni bir kimlik kazanır. Felsefe ile dinin kesiştiği bir alan. Ama bu bilgi burada sabit kalmaz. Yüzyıllar sonra yeniden hareket eder ve bu kez geldiği yere doğru geri döner. Şimdi bu bilginin nasıl yeniden batıya taşındığına bakmamız gerekiyor.
Hermetik geleneğin tarihine baktığımızda en dikkat çekici şeylerden biri şu: bu bilgi hiçbir zaman tamamen kaybolmadı. Ama hiçbir zaman da tek bir yere sabit kalmadı. O sürekli hareket etti. Ve bu hareketin en kritik aşamalarından biri İslam dünyasında gerçekleşen büyük tercüme sürecidir. Özellikle Abbasiler döneminde Bağdat sadece politik bir merkez değil, dünyanın en önemli entelektüel merkezlerinden biri haline gelir. Ve bu sürecin kalbinde Beytül Hikme yer alır. Yani bilgelik evi. Bu kurum sıradan bir kütüphane değil. Burada yapılan şey tarihin en büyük bilgi transferlerinden biridir. Yunan dünyasından kalan metinler, özellikle felsefe, matematik ve doğa bilimleri üzerine yazılmış eserler Arapçaya çevrilir. Ama sadece Yunan değil, Mısır'dan gelen hermetik metinler, Pers ve Hint kaynakları, astroloji, tıp ve simya yazmaları hepsi bu süreçte bir araya getirilir. Bu hareket bugün tercüme hareketi olarak bilinir. Ama bu tanım yapılan şeyin büyüklüğünü tam olarak yansıtmaz. Çünkü burada sadece çeviri yok, yorum da var. Genişletme var. En önemlisi yeniden üretim var. Örneğin hermetik metinler, yani Corpus Hermeticum geleneğinden gelen fikirler İslam dünyasında sadece korunmaz. Onlar Cabir bin Hayyan gibi isimler aracılığıyla yeni bir sistem içine yerleştirilir. Ve bu sistem deneysel yaklaşımı, matematiksel düşünceyi ve metafizik sorgulamayı bir araya getirir. Yani bu süreçte olan şey geçmişin korunması değil, geçmişin yeniden inşa edilmesidir. Ama bu hikaye burada bitmez. Çünkü yüzyıllar sonra bu bilgi bir kez daha hareket eder. Bu kez yön Avrupa'dır. Özellikle Endülüs ve Sicilya gibi bölgelerde Arapça metinler Latince'ye çevrilmeye başlanır. Ve bu metinler arasında hermetik metinler, simya yazmaları ve felsefi eserler de var. Bu süreç Avrupa'da entelektüel bir dönüşüm başlatıyor. Bugün Rönesans olarak bildiğimiz hareketin arkasında büyük ölçüde bu bilgi transferi bulunur. Yani tablo aslında çok net. Bilgi yok olmadı, sadece el değiştirdi. Antik dünyadan İslam dünyasına, oradan Avrupa'ya geçti. Ve her geçtiği yerde yeniden yorumlandı. Ama özünü kaybetmedi. Bu yüzden hermetik gelenek sabit bir yapı değil, hareket eden bir sistemdir. Bir bakış, bir akış ve bu akış binlerce yıl boyunca devam etti. Ama modern döneme geldiğimizde bu akışın yönü değişmez. Anlamı değişir. Şimdi bu modern dönüşümün nasıl gerçekleştiğine bakmamız gerekiyor. Hermetik gelenek binlerce yıl boyunca el değiştirdi, yorumlandı ama belirli bir derinliği korumayı başardı. Ta ki modern döneme kadar. Çünkü modern çağda bu bilgi bir kez daha dönüşüme uğradı. Ama bu seferki dönüşüm öncekilerden farklı. Bu derinleşme değil, basitleşmeydi. Ve bu dönüşümün en bilinen örneklerinden biri Kibelon. 20. yüzyılın başında yayınlanan bu metin kendisini hermetik geleneğin bir özeti olarak sunar. İçinde belirli prensipler vardır. Zihinsellik, titreşim, kutupluluk, ritim ve ilk bakışta bunlar hermetik düşünceye benzer. Ama burada kritik bir nokta var. Kibelon, antik hermetik metinlerin doğrudan devamı değil. O modern bir yorum. Ve bu yorum hermetik metinler, yani Corpus Hermeticum gibi kaynakların karmaşık yapısını büyük ölçüde sadeleştirir. Antik metinlere baktığımızda karşımıza şunlar çıkıyor: kozmoloji, varlık felsefesi, tanrı-insan ilişkisi ve bilginin doğası üzerine derin tartışmalar. Ama modern dönemde bu yapı parçalanır ve yerine daha hızlı tüketilebilen, daha kolay anlaşılabilen ama aynı zamanda çok daha yüzeysel bir anlatım gelir. Bu süreçte hermetik düşünce kişisel değişim ve enerji söylemleriyle birleşir. Ve burada çok önemli bir kırılma yaşanır. Orijinal hermetizm evrenin yapısını anlamaya çalışan bir sistemdi. Modern spiritüalizm ise çoğu zaman bireyin deneyimine odaklanan bir yaklaşıma dönüşür. Yani merkez değişir. Evrenden bireye geçer. Bu değişim kaçınılmaz olarak anlam kaymasına yol açıyor. Yani biraz yozlaşıyor. Çünkü hermetik gelenekte bilgi bir disiplin gerektirir.
bir dönüşüm süreci gerektirir. Ama modern yorumlarda bu süreç çoğu zaman kısaltılır ve sonuç olarak hermetik gelenek popülerleşir. Ama aynı anda basitleşir, yozlaşır. Bu noktada net bir ayrım yapmak gerekiyor. Orijinal hermetizm modern spiritüalizm değildir. Birinde yüzyıllar boyunca gelişmiş katmanlı ve disiplinli bir düşünce sistemi vardır. Diğerinde ise bu sistemin modern yorumları. Bu yorumlar tamamen değersiz demek değildir. Ama aynı şey de değildir. Ve bu farkı anlamadan hermetik geleneği doğru değerlendirmek mümkün değildir. Çünkü bu gelenek sadece pozitif düşünce ya da enerji kavramlarından ibaret değil. O çok daha derin, çok daha eski ve çok daha karmaşık bir bilgi sistemidir. Ve şimdi tüm bu parçaları bir araya getirme zamanı. Çünkü bu hikaye tek bir figürün değil, binlerce yıl boyunca aktarılan bir bilginin hikayesidir. Artık tüm parçalar elimizde. Hermes'in kim olduğunu sormakla başladık bu videoya. Ama gördüğümüz şey şuydu. Bu soru yanlış bir soru. Çünkü Hermes tek bir kişi değil. Onu tarihsel bir figür olarak aradığımızda izler dağılır. Ama onu bir gelenek olarak düşündüğümüzde her şey yerli yerine oturur. Hermes bir isimden çok daha fazlasıdır. O binlerce yıl boyunca aktarılan bir bilgi hattıdır. Bu hattın izini sürdüğümüzde aynı yapının farklı biçimlerde tekrar ettiğini görürüz. Antik Mısır'da bu bilgi Tot figürü üzerinden ifade edilir. Burada Hermes, kozmik düzeni bilen, yazıyı ve bilgiyi insanlara aktaran bir bilgi olarak karşımıza çıkar. Yunan dünyasında aynı bilgi farklı bir dile çevrilir. Bu kez Hermes, Corpus Hermeticum gibi metinlerde ortaya çıkan evreni akıl yoluyla anlamaya çalışan bir filozof haline gelir. Ve daha sonra İslam dünyasında ise bu figür bir kez daha dönüşür. Kevin Van Bladel'in yine bahsetmiş olduğumuz Arap geleneğinde Hermes çalışmasında da göstermiş olduğu gibi Hermes bu kez İdris peygamber ile özdeştirilir. Artık o ilahi bilgiyi insanlara aktaran bir peygamberdir. 3 farklı kimlik, 3 farklı bağlam. Bu noktada ortaya çıkan büyük resim şudur. Bilgi değişmiyor. Sadece anlatımı değişiyor. Çünkü her medeniyet aynı gerçeği kendi diliyle ifade eder. Mısır bunu mitolojiye döker, Yunan dünyası felsefeyle açıklar. İslam dünyası vahiy ile temellendirir. Ama öz aynı kalır. Bu yüzden Hermes'i anlamak sadece geçmişi anlamak değildir. Bu bilginin nasıl aktarıldığını anlamaktır. Ve daha da önemlisi bilginin neden farklı şekillerde ifade edildiğini görmek. Çünkü hakikat tek bir formda kalmaz. O insanın anlayabileceği biçimlere bürünür. Ve bu yüzden hermetik gelenek bir çelişki değil, bir sürekliliktir. Bir kopuş değil, bir dönüşümdür. Ve belki de bu hikayenin en önemli sonucu şudur. Hakikat değişmez. Sadece anlatım değişir. Ama bu bizi son bir soruya getirir. Eğer bu bilgi binlerce yıl boyunca korunabildiyse ve farklı formlarda bugüne kadar ulaşabildiyse o zaman asıl mesele şu olabilir. Bu bilgi hala burada ama biz onu anlayabiliyor muyuz? Belki de bu hikayenin en rahatsız edici yanı en başa geri dönmemizi gerektirmesi. Hermes Trismegistus gerçekten var mıydı? Tarihsel bir kişi miydi yoksa farklı dönemlerde yaşayan insanların aynı bilgiye verdikleri ortak bir isim mi? Çünkü elimizdeki metinlere baktığımızda Corpus Hermeticum, Zümrüt Tablet ve daha sonra İslam dünyasında ortaya çıkan yorumlar. Hiçbiri bize net bir biyografi vermez. Ama hepsi aynı şeyi yapar. Bir bilgiyi aktarır. Bu yüzden belki de Hermes hiçbir zaman tek bir kişi olmadı. Ama bu onun önemsiz olduğu anlamına gelmez. Aksine bu onun temsil ettiği şeyin bir insandan çok daha büyük olduğunu gösterir. Çünkü isimler kaybolur, figürler unutulur ama bilgi kalır. Ve Hermes adı altında aktarılan bu bilgi binlerce yıl boyunca yok olmadı. Sadece form değiştirdi. Mısır'da mitoloji oldu, Yunan'da felsefe oldu, İslam dünyasında hikmet ve vahiy ile birleşti. Ama özü hep aynı kaldı. Bu yüzden belki de asıl mesele Hermes'in kim olduğu değil. Asıl mesele şu,
Bu bilgi hala burada. Metinlerde, sembollerde, fikirlerde. Ama biz onu gerçekten anlayabiliyor muyuz? Yoksa sadece yüzeyine mi bakıyoruz? Çünkü hermetik gelenek sadece öğrenilecek bir şey değildir. O anlaşılması gereken bir şeydir ve belki de yaşanması gereken. Bu yüzden son soruyu yeniden soralım. Hermes kimdi? Belki de bu sorunun bir cevabı yok. Ama daha önemli bir soru var. Biz bu bilgiyi anlayabilecek miyiz? Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.